Sabah güneşinin adeta kızıl bir tül gibi Şanlıurfa'nın tek tek dağlarının üzerini örttüğü bir vakitte Karahantepe kazı alanında bulunan ekip yine canla başla yüzeyi inceliyordu. Dışarıdan bakanlara bu rutin bir iş olarak gelebilir ama arkeolojide rutin bile tehlike arz eder. Çünkü bir fırça darbesi bazen bir ülkenin değil insanlığın tüm geçmişine ve geleceğine yeni bir sayfa açabilir. İşte o gün takvimler 6 Ekim 2025 tarihini gösterirken toprağın altından T şeklinde bir dikili taşın üstüne işlenmiş görkemli bir insan yüzü belirdi. Derin göz çukurları, belirgin olan burnu, sert bir çenesi vardı. Sanki 11 bin yıl önceden birileri en güçlü yerimizden yani geçmişin merakından bizi yakalayarak ben buradayım dedi. Ve aynı gün bu keşif kamuoyuna duyuruldu. Haberlerde T biçimli bir sütunda ilk kez insan yüzü görüldü diye bahsedildi. Karahantepe, Ekim 2025'te atılan manşetlerden de önce zaten arkeologlar, antropologlar ve deneyimli tarih araştırmacılar arasında sessiz ama gitgide büyüyen bir merak uyandırıyordu. Burası Göbekli Tepe kadar medyanın gözdesi değildi. Fakat burada yaşadığı tahmin edilen uygarlığın kökenleri bölgede çalışanların dünyasında adeta bir efsane gibiydi. Türkiye'nin güneydoğusunda, Şanlıurfa'nın uzak sayılabilecek ve yüksek olan bölgelerinde gizlenen Karahantepe, Göbekli Tepe'nin ise yalnızca 46 kilometre doğusundaydı. Burnumuzun dibinde olmasına rağmen yine de yıllar boyunca tarihin gölgesinde sabırla bekledi. Pek fark edilemeyen, dillere düşmeyen ama derinde bekleyen gizemli bir yerdi. Alan ilk kez 1990'larda yapılan yüzey araştırmalarında kayıtlara geçti. Ancak yıllarca neredeyse hiç dokunulmadan toprağın altında kaldı. Şanlıurfa'nın sert coğrafyasına, zamana ve toprağın ağır sabrına teslim edilmiş gibiydi. 2010'larda kazıların ciddi biçimde hız kazanması ve ekibin Karahantepe'yi gerçek anlamda ciddiye almasına sebep olan asıl şey Göbekli Tepe'nin yarattığı büyük ilgi dalgasıydı. Daha kazının ilk aşamalarında bile ortaya çıkanlar oldukça sarsıcıydı. Toprağın ve zamanın basamakları arasında Göbekli Tepe'den bile eski olabileceği konuşulan çok eski bir şey yatıyordu. Karahantepe bugün M.Ö. 9500, 10.000 gibi bin yıllar öncesiyle ilişkilendiriliyor. Yani çanak ve çömleğin bile olmadığı Neolitik A ve B dönemleriyle. Bu tarihler öylesine uzak bir zaman aralığı ki hakkında bildiklerimizin büyük bölümü hala teori seviyesinde. Günümüzde çoğu yerde rastladığımız klasik zaman çizelgesine göre bu dönem insanın bitki yetiştirmeyi ve hayvanı evcilleştirme yeteneğini henüz kazanmadığı bir dönemdi. Tarım tam anlamıyla oturmamıştı. Sabit ve kalıcı evler henüz standart seviyede yaygın değildi. Yazı için ise henüz daha 6000 yıl vardı. İnsanların sadece yiyecek, ateş ve hayatta kalma derdiyle yaşayan göçebe avcı toplayıcılar olması muhtemeldi. Ama Karahantepe bu beklentiyi yerle bir etti. Kazılar ilerledikçe araştırmacılar bir kısmı 4 metrenin üzerine çıkan, özenle inşa edilmiş dairesel ve oval şekillerde yerleştirilmiş, T şeklinde dikilmiş taşları gün yüzüne çıkardı. Göbekli Tepe doğal bir tepenin üzerinde yükselirken, Karahantepe'nin birçok yapısı doğrudan bir kayanın merkezine doğru oyulmuş gibiydi. Yani tepenin üzerinde yerin içine doğru uzanan, yeraltı sığınaklarını andıran bölmeler. Bu mimari kendine özgü ve bilinçli yapılmış görünüyordu. Burası inşa edenler tarafından doğaçlama yapılmamış, adeta planlanarak tasarlanmış gibiydi. Daha şaşırtıcı olan kısım ise bu odalardaki sembolik kabartmalar. Taş duvarların içinden fırlar gibi bakan yüzleri, yapı boyunca kıvrılan yılan benzeri figürler ve hareket halindeymiş gibi motiflenen hayvanların ince, hatta sanatsal denilebilecek işlemeleri vardı. Detaylandırma seviyesi olağanüstüydü. Bu semboller süs olsun diye yapılmış gibi durmuyordu. Her sembol bir şey söylüyor, her motif bir amacı işaret ediyor gibiydi. Buna rağmen alan gündelik yaşama ait neredeyse hiçbir iz taşımıyordu. Daha çok tek bir amaca hizmet ediyor gibiydi. Kutsal bir amaca. Üstelik alanın ikonik devasa yapısı ve zamanla dolgu yapılarak örtülmüş olması Göbekli Tepe'deki gibi kullanıldıktan sonra bilinçli şekilde gömülmüş olma fikrini güçlendiriyordu. Fakat Göbekli Tepe, tepe üzerinde belirgin bir şekilde dururken Karahantepe daha çok toprağın içine doğru saklanmış bir biçimdeydi. En merak uyandıran ayrıntılardan biri de oda gibi yapılmış bir alan içinde 11 adet dik taşın bulunması ve bu taşların fallusu andırdığı düşüncesi. Bu durum doğum, bereket, ölüm, yeniden doğuş döngülerine odaklanılmış bir inanca işaret ediyor olabilirdi. Yapılan kazılar gittikçe genişledi ve Karahantepe'nin rastgele bir yapı olmadığı netleşti. Büyük bir kültürel simgenin parçasıydı. Bu tür gelişmeler devam ederken Türkiye, bölgedeki bir düzineden fazla tarih öncesi alanı araştırmak üzere Taştepeler projesini başlattı. Projenin başladığı bu tepelerde benzer mimari, benzer sembol yoğunluğu ve yapım bakımından yakın tarihlendirmeler olarak ortak bir noktada birleşiyorlardı. Harbet Suvantepe, Sefertepe ve Ayanlar Öyüğü. Bunların hepsi son buzul çağından hemen sonraki o olağanüstü dönemde buluşuyordu. Bu birbirinden farklı yerleşimlerin bölgeye dağılmış bir görüntüsü değildi. Bu taş tepeler kompleksi örümcek ağ gibiydi. Belki de bilinmeyen bir medeniyet demeyi bile düşündürecek kadar büyük kültürel bir ağ. Bu bakış açısıyla Karahantepe
hızla gölgelerden çıkıp Taştepeler sahasının omurgalarından biri gibi görünmeye başlandı. Sadece Göbekli Tepe'nin küçük bir kardeşi gibi değil, belki de onun öncülü ya da en az onun kadar eski, büyük ve manevi açıdan önemli bir yerdi. Üstelik Karahan Tepe'nin yer altına doğru oyulmuş yapısı ve ilginç kabartmaları acaba burası Göbekli Tepe'den farklı bir role mi sahip sorusunu akıllara getiriyor. Belki bir takvim, belki astronomik hizalamalar ile ilişkili bir düzenek, belki de fiziksel veya çevresel dönüşümlere ait ayinlerin yapıldığı bir yerdi. Bu insanlar piramitlerden ve Stonehenge'den önce göğü izliyordu ve gördüklerinin taşlara kazıyarak adeta zamanı bu taşlara mühürlüyorlardı. 2023'ün sonlarında başlatılan yeni bir kazı sezonu Karahantepe gizeminde dönüm noktası oldu. Manşetlere taşınan en çarpıcı eser 2,5 metre boyunda tek parça kireç taşından oyulmuş bir heykel. Oturur pozisyonda çıplak bir adam. İlk bakışta bile gerçekçiliği ilginç seviyede sarsıcıydı. İçe doğru çökmüş kaburga kemikleri olan bir gövde, zamanı delip geçen bakışları, yüz hatlarındaki hassasiyet ise aşırı derecede ürperticiydi. Birçok neolitik figür gibi soyut ya da şematik değildi. İnsandı. Heykelin elleriyle tuttuğu abartılı boyuttaki fallus ise hem akademik çevreyi hem de toplumun merakını kaçınılmaz biçimde ateşledi. Bazı uzmanlar bu figürün bereket ayinlerinin parçası olabileceğini, diğer bir kesim ise heykelin kozmolojik yani göksel bir anlamı olabileceğini, gök ile yer arasında bir çeşit güç aktarımı yapan rahip ya da manevi aracı figür olarak tasvir ettiğini düşündü. Dünyada bu figürün tasvir edildiği gibi benzer bir tasvir daha önce hiç görülmemişti. Taş devrinden kalma gerçekçi bir portre, tarih öncesinden zamanı yarıp geçerek bize bakan bir yüz. Ama taşların arasından bize bakan bu adam yalnız değildi. Heykelin yakınlarında duran bir akbaba kabartması vardı. Bu kuşun konumu öylesine yapılmış rastgele bir iş değildi. Kanatları zamanın sonsuzluğunda uçarken donmuş gibi, gagası ise sanki bilerek doğuya çevrilmişti. Bulgular sürekli gün yüzüne çıkıyordu. 2024'ün başlarında bir odada yeni bir panel temizlendi. Bir yaban eşeği kayaya işlenmiş halde tasvir edilmişti. Bu ince ayrıntılı betimleme, tarih öncesi sanat dediğimizde insanların hakkına gelenin çok ötesinde bir anatomi ve gözlem gücü taşıyordu. Aynı odada buğday öğütme taşları ve kireç taşından yapılmış ince kaselerin kalıntıları bulundu. Normalde bunlar gıda üretimiyle ilişkilendirilir. Fakat odanın törensel kabartmalarıyla birlikte durduğu düşünülünce bilim insanları artık bu objelerin ayinlerde kullanılmak amaçlı yiyecek hazırlamada kullanılmış olabileceğini, belki de günümüzde yapılmakta olan Nevruz benzeri gün dönüm törenlerinde ya da bereket ayinlerinde veya kurban kesme, ekmek paylaşma gibi ortak yemekler için işlev gördüğünü öne sürdüler. Karahantepe'nin teması gün geçtikçe daha da netleşiyor. Kutsal tema ile basit görünen şeyler gittikçe iç içe geçiyordu. Karahantepe etrafında dolaşan fısıltılar 2025 yılının başlarında artık sessiz bir uğultu olarak kalmayacaktı. Arkeologlar, astronomlar ve tarihçiler tek bir soruya odaklanmıştı. Burası tam olarak neyi simgeliyordu? İşte tam o sırada yapılan yeni bir keşif, istemsiz örülen o umutsuzluk duvarlarını adeta yıktı geçti. Burası sadece sembolik ayinlerin ritüel halinde yapıldığı bir yer ya da maneviyat amaçlı yapılmış bir alan değil. Tarih öncesi bir gözlemevi olabilirdi. Bu fikrin dayanak noktası ise AB yapısının mimari özelliğidir. AB yapısı, ana kaya içine oyulmuş bir odanın doğu duvarında son derece özenle işlenmiş bir taş pencere veya bir giriş deliği içeriyordu. Araştırmacılar 2025'in Ocak ayında bu deliğin rastgele değil, özellikle kış döneminde gün doğumuna ve M.Ö. 9500 civarında dolunayın o dönemdeki konumuna denk gelecek şekilde hizalandığını anladıklarını belirttiler. Yani birisi bu deliği güneş ve ay döngülerini takip etmek amacıyla buraya bilinçli biçimde taşa yansıyan bir takvim şeklinde tasarlamış olabilirdi. Kadim ve ilk uygarlıkların araştırmacısı Graham Hancock artan ilginin ardından Şubat 2025'te alanı ziyaret etti. Hizalanma verilerini inceledikten ve çalışma sahasını yürüyerek gezdikten sonra gazetecilere şuna benzer bir ifade kullandı. Bu mit, masal veya uçuk bir iddia değil. Bu tamamen gerçek. İnsanların 11 bin yıldan daha uzun süre önce yaşamlarını evrenin yapısına göre düzenlediğine dair hesaplanmış ve ölçülebilir bir kanıt. Bu iddiayı dikkat çekici yapan şey yalnızca Graham Hancock'un teknik becerisi değil, aslında ima ettiği şeydi. Buradaki insanlar sadece hayatta kalmıyordu. Gözlem yapıyordu, ölçüyordu, planlıyordu. Yıldızları, zamanı biliyor ve bunların önemli olduğunu düşünüyorlardı. Gökyüzüne olan saygılarını göstermek için de o zamanın not defterlerine yani taşlara kaydediyorlardı. Karahantepe'nin doğası hakkında yeni bir çerçeve oluşmuştu bile. Çok işlevli, kullanışlı bir alandı. Bazı kısımları tören tapınağıydı, bazı kısımları göksel takvim. Bazen de kısmen zaman, mekan, inanç ilişkisinin taşlaşmış bir ifadesiydi. 2019'dan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Taştepeler projesi bu alanları sistemli biçimde kazmak, korumak ve kurumlar arasında disiplinli bir şekilde incelemek için büyük bir girişimde bulunmaktadır.
Astronomları, dil bilimcileri, jeologları ve gelişmiş araştırma tekniklerine sahip uzmanları bu yerlerin kullanım amacını, birbirleriyle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu ve ne anlama geldiğini çözmesi için görevlendirmiştir. Karahantepe'nin üzerinde kurulan bu teoriler ve araştırmalar sonucu elde edilen tüm buluntular insanlık tarihine yalnızca yeni bir sayfa eklemedi. Yazılan ilk sayfaları sil baştan yazılması gerektiğini düşündürdü. Yıllar boyunca bize temel ve baskın olan görüş şu şekilde servis edilmişti. Medeniyet tarımla başlar. Yerleşik hayat insanlar ekin yetiştirmeyi ve hayvan evcilleştirmeyi öğrenince başladı. Arkasından köyler geldi ve ufak şehirler oluştu. Ardından Mezopotamya ve Mısır, Indus Vadisi gibi büyük uygarlıklar ortaya çıktı. Ama Karahantepe tüm bu çizgiyi tersine çeviriyor gibi. Kalıcı mimari, ayinlerin karmaşıklığı, toplumsal örgütlenme ve gökyüzüne doğru uzanan farkındalık. Tüm bunlar tarımdan önce gelebilirdi. Yani insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra tapınak inşa etmedi. Belki de tapınaklardan sonra kafalarında çiftlik ve benzeri gibi yerleşim fikri oluştu. Bu yerleşik hayata geçişin tetikleyici olarak sadece gıdayı değil, hayatlarının merkezine ilk olarak inancı, gökyüzünü, ayini ya da ritüelleri aldılar. İnsanlar mevsimsel olarak gün dönümü törenlerini ve göksel gözlemler amaçlı toplanarak ortak bir toplumsal kimlik geliştirmiş. Bu da kalıcı yerleşimi zorunlu hale getirmiş olabilirdi. 2025 yılında Karahantepe üzerinde kurulan teoriler, çalışmalar ve söylenenler sadece bir gizemi çözmek için değil, aynı zamanda insanlık tarihinin başlangıç hikayesini yeniden oluşturmak anlamına da geliyor. Nesiller boyu medeniyetin tarımla başladığını düşündük, dinin ve anıtsal mimarinin sonuna geldiğini. Ama Karahantepe bu söylentileri ters yüz ediyor. 11 bin yıl önce insanlar istekle ve hassasiyetle bir şeyleri inşa ediyor, göğü izliyor, inançlarını taşa kazıyor ve evrensel kozmik döngülerini mimariyle anlatıyordu. Her ortaya çıkan heykel, her gün doğumu hizalanması iddiası, her sembolik oda, ilk insanların ilkel avcı toplayıcılar değil, derin bir manevi zihin ve göksel farkındalık taşıyan insanlar olabileceğini düşündürüyor. Geriye dönüp baktığımızda olay sadece Karahantepe'den ibaret değil, geçmişimizi ne kadar bildiğimiz. Karahantepe bize şunu hatırlatıyor. İnsan sadece hayatta kalmadı. Göğe baktı, anlam aradı ve orada bulduğu anlamı taşlara kazıdı. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.